Uluslararası Af Örgütü'ne göre Idi Amin'in iktidarda kaldığı 8 yıl boyunca Uganda'da yaklaşık 300 bin insanın öldürüldüğü tahmin edilmektedir. Tam adı Idi Amin Dada-Ume olan Idi Amin, 1925 yılında doğmuş olup Uganda'nın kuzeyindeki Müslüman Kagwa kabilesine mensuptu. Ailesi çiftçilikle geçimini sağlayan Amin, 1946 yılında İngiliz sömürgesinde bulunan Uganda'daki Afrika Kraliyet Tüfekli Birliği'nde okuma yazma bilmediği için aşçı yardımcısı olarak göreve başlamıştı. Bu arada Uganda hakkında kısa bir bilgi de verelim. Uganda, 1894 yılından beri İngiliz sömürgesinde bulunmaktaydı. İngiltere, bu ülkenin doğal kaynaklarını ve ham maddelerini gelişmiş sanayisini besleyebilmek için sömürmekte, yerel halk ise sömürülen ülkelerin ezilen ekonomisi altında sefil bir hayat yaşamaktaydı. İngilizlerin kontrolündeki kraliyet ordusunda Afrika kökenli askerler orduda er veya alt rütbeli asker olarak görev yapabiliyor ancak asla subay olamıyordu. Yalnızca beyazlar subay olabiliyordu. Hırslı ve ihtiraslı bir karakteri olan Amin ise bu kuralın ilk istisnası olacaktı. Herhangi bir eğitim almayan ve okuma yazma bilmeyen bu asker güçlü bir fiziğe ve kıvrak bir zekaya, aynı zamanda da şiddet yanlısı ve acımasız bir karaktere sahipti. 1953-1954 yıllarında üst üste Uganda ağır siklet boks şampiyonu olan Amin, bu dönemde ünlü boksör Muhammed Ali'ye meydan okumuş, tek kolunu bağladıkları takdirde bile onu yenebileceğini iddia etmişti. Tüm bu özellikleri Amin'in ordudaki yükselişinin önünü açacaktı. Bir süre sonra onbaşı rütbesine yükselen Amin çok iyi silah kullanıyor ve bu durum sömürge ordusundaki komuta kademesinin de dikkatinden kaçmıyordu. 1953 yılında komşu ülke Kenya'da Mau Mau olarak bilinen ve sömürgeciliğe karşı isyan başlatan kabileler ayaklanarak sömürgeci İngilizlerin mülklerine saldırmaya başlamıştı. Yüzlerce İngiliz'in bu saldırılar sonucu öldürülmesi üzerine isyanın diğer sömürge ülkelerine de yayılacağından endişe eden İngilizler, kendilerine sadık olarak gördüğü Ugandalı askerleriyle birliklerini bu isyanı bastırmak için görevlendirdi. Bu askerlerin arasında onbaşı Idi Amin de bulunmaktaydı. Idi Amin beklediği fırsatı bu harekat ile yakalayacaktı. Kenya'ya yapılan sınır ötesi harekatlarda görev alan Amin, bu operasyonlarda acımasızlığı ile ün salmıştı. Bu acımasızlığın kariyer hedefindeki kapıları bir bir açtığını gören Amin için şiddet artık en büyük yardımcısı olacaktı. 1960 yılına gelindiğinde isyan bastırılmış ve Amin bu harekatta gösterdiği başarılar ile sömürgecilerde iyi bir izlenim bırakmıştı. Bir süre sonra İngiltere Başbakanı Harold Macmillan'ın kararı ile İngiltere tüm Afrikalı sömürgelerine bağımsızlık verecekti. Ancak İngilizler henüz ülkeden çekilmeden Uganda'da bir takım siyasi ve idari reform hareketleri başlamıştı. Ülkede ilk defa demokratik bir seçim yapılacak, ayrıca siyah askerler ilk defa subay olacaktı. İngilizlerin altın çocuğu Amin bu reform hareketlerinden ilk nasibini alan oldu ve 1961 yılında teğmen rütbesine atandı. Sömürge ordusunda subay olan ilk iki Ugandalı askerden birisiydi. 1962 yılında yüzbaşı olan Amin, 1963 yılında İngiltere'de bulunan piyade okulundaki komuta subayları kursuna gönderilmişti. Bu arada 1962 yılında Uganda İngiltere'den ayrılıp bağımsızlığını ilan etmişti. Bu durum Amin'in askerlik kariyerinde büyük bir fırsat doğurmuştu. İngilizlerin Uganda ordusundan çekilmesiyle subay kadroları da boşalmıştı. Amin, kariyerinde hızla ilerleyebilmek için az gelişmiş ülkelerde çokça yapılan siyasi referans hamlesine başvurdu. Bunun için seçimle göreve gelen Başbakan Milton Obote ile yakınlık kurdu. Orduda popülaritesi olan Amin ile ittifak kurmaya Obote de hayır diyemeyecekti. Çünkü kuracağı askeri ittifak onun ilerideki diktatörlük rejimini sağlam kılmak için önemli bir güç olacaktı. Bu yüzden kurulan ittifakta yapılan pazarlıklar sonucu Obote, Amin'i sadece 3 yıl içerisinde albaylığa ve sonrasında ordu komutan vekilliğine yükseltti. Seçildikten ve ordu desteğini arkasına aldıktan sonra anayasayı askıya alan ve muhalefet partilerini kapatarak diktatörlüğünü ilan eden Başbakan Obote, Amin ile kurduğu ittifak sayesinde büyük bir kaçakçılık ağı kurmuş, Kongo'daki isyancılara ve kiralık askerlere yasa dışı silah satarak servetine servet katmıştı. Obote tarafından bir süre sonra ordu komutanlığına terfi ettirilen Amin bu sefer gözünü Obote'nin yerine dikmişti. Hazırladığım videoyu beğenerek ve kanalıma abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Planını kuran Amin, halk ve ordu tabanında desteğini artırmak için bir takım girişimlere de başlamıştı. Bu durumdan haberdar olan ve koltuğundan olacağından endişe eden Obote, Amin'i doğrudan karşısına almadan istihbarat birimlerine izletmeye başlamıştı. Bu zaman diliminde de orduda üst makamlara kendisine sadık askerleri atamıştı. Böylelikle taraflar arasındaki satranç oyunu da başlamıştı.
Oyunda ilk hamleyi yapan ise Obote oldu. 5 Ocak 1971 yılında Singapur'daki İngiliz Milletler Topluluğu toplantısına katılmak için ülkeden ayrıldı. Ülke dışına çıktığında kendisine sadık subaylara Idi Amin'in hükümeti devirmeye çalıştığı suçlamasıyla tutuklanması gerektiğini belirten bir yazılı emir gönderdi. Ancak bu mesaj ordudaki Obote'ye yakın subaylara iletilmeden bir asker tarafından Amin'e iletilmişti. Bunun üzerine Obote'nin kendisini yok edeceğini anlayan Amin, kendisine sadık askerlerle darbe düzenledi. Askerleri sokağa indirdi ve tanklarla Obote'nin sarayını çevirerek ülkenin kontrolünü eline aldı. Singapur'da bulunan Obote'nin ülkeye girişini yasakladı. Halkın endişeyle yaklaştığı bu darbe sonrasında halk desteğine yanına çekmek isteyen Amin, köy ve kasabalara geziler düzenleyip tabanda destekçi toplamaya başladı. Halka devamlı ümit ve umut vaat eden tam bağımsızlık ve refah, ekonomik sömürgeden kurtulma sözlerini ballandırarak anlatan Amin, bu konuşmaları ile halkın desteğini yanına almayı başarmıştı. Demokrasinin geleceğini, Obote'nin getirdiği diktatörlüğü bitireceğini söylemiş, ancak Mart 1971'de darbeden sadece 2 ay sonra verdiği tüm sözleri unutarak diktatörlüğünü ilan etmişti. İktidarın ilk yıllarında karşı darbeden çok korkan Amin, ordu ve bürokrasi içinde hala Obote yanlısı olanların bulunduğunu düşünüyordu. Bu yüzden kendisine karşı olduğunu düşündüğü herkesi yok etmeye başladı. Bu kişileri tespit edebilmek için Devlet Araştırma Merkezi'ne bağlı gizli polis birimini kullandı. Her ne kadar adı gizli olsa da kahverengi çiçekli gömlekleriyle kendilerini belli eden bu polisler binlerce muhalifi toplamaya başladı. Yakalananlar ya işkenceyle konuşturulup isim vermeleri isteniyor ya da infaz ediliyordu. Bu rejimin ilk yılında muhalif 12 bin Ugandalı'nın öldüğü tahmin edilmektedir. Devlet Araştırma Merkezi'ni mesken tutan bu gizli polislerin işkenceleri çok meşhurdu. Yakalananlara susuzluktan ölene kadar tuz yediriliyor, kaynayan suya atılıyorlardı. Şanslı bir şekilde Devlet Araştırma Merkezi'ndeki işkenceden sağ kurtulan 30 yaşındaki Hüseyin Mayambala şunları söylemişti. Beni Ağustos ayında tutukladılar. Amin'e karşı komplo kurmakla suçladılar. 2 ay boyunca yerin 2,5 metre altındaki bir hücrede tutuldum. Işık ve tuvalet yoktu. Günlük bir patates ve yarım bardak su içebiliyordum. Sorguda çıplak bir şekilde dik duran bir kişiye oturtuluyor, tırnaklarımın arasına iğne sokularak isim vermeye zorlanıyordum. 6 ve 8 yaşlarındaki iki çocuk annesi Judith Mulondo bu dönem için şunları söylemekteydi. Geceleri kocam ve ben ülkemizde olan bitenleri çocuklarımız duymasın diye yorganın altında tartışırdık. Tanrı saklasın, okulda ağızlarından ufacık bir şey kaçırırlarsa hemen ertesi gün birileri kapımızı tıklatabilirdi. Bu tıklatma her zaman ölüm demekti. Makerere Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sanfeza Kazubi ise insan etinin biftekten bile daha ucuz olduğu dönem demişti. Amin, muhaliflere gözdağı vermek için kamuya açık idamlar yapmaya başlamıştı. Öldürülenlerin çoğunun cesedi Nil Nehri'ne timsahların yemesi için atılırdı. Muhaliflerin üzerine yeterince gittikten sonra halkın tepkisinden ve bir isyan girişiminden endişe etmeye başlayan Amin, 1972 yılında insanları birbirine kenetlemek için ortak bir düşman arayışına girmiş, bunu da ülkede 19. yüzyılda İngilizler tarafından sömürge ekonomisini yürütmek için getirilen Hintlilerde bulmuştu. Ugandalı Hintliler nüfusun %1'ini oluşturmakta, ancak işletmelerin %90'ını ellerinde bulundurmaktaydı. Amin 5 Ağustos 1972'de 55 bin kişilik bu nüfusun ülkeden sürülmesi emrini verdi. Bu emir uluslararası kamuoyunda tepki çekmiş ve Amin ırkçılıkla suçlanmıştı. Ortak bir düşmanı yaratan ve milliyetçiliği körükleyen Amin'in bu kararı memleketinde hoş görülmüştü. Ancak bu hareketi kendisi için de sonun başlangıcıydı. Uganda ekonomisinin hareketinde en büyük çarkı hareket ettiren Hintlilerin ülkeden sürülmesi ekonomiyi durma noktasına getirmişti. Hintlilerin taşınmazlarını devletleştiren Amin, bu malların bir kısmını da halka yağmalatarak tabandaki desteğini artırmaya çalışmıştı. İşletmeleri devralan Afrikalılar bunları işleterek üretmek yerine malları satmaya başladılar. Hintliler tarafından yürütülen tedarik zinciri kilitlendi, ekonomi resesyona uğradı ve ülke hızla krize doğru savruldu. Bu durum Amin'in halk desteğini de kaybetmesine yol açmıştı. Tanzanya'daki sürgünde bulunan devrik başbakan Obote bu fırsatı değerlendirmek için çalışmalara başlayarak Ugandalı muhalifleri Tanzanya'ya çağırmıştı. Tanzanya hükümetiyle de ittifak kuran Milton Obote gelen muhalifler ile Tanzanya ordusunu birleştirerek saldırı planlarını başlatmıştı. Bu planın haberini alan Amin 21 bin kişilik ordusu ile Ekim 1978'de Tanzanya'ya girmiş ve hızlı bir şekilde Tanzanya'da ilerlemişti.
Uganda ordusuna ekonomik krizin etkisiyle maaşlarını zamanında veremeyen Amin, telafi olarak askerlerine yağma izni vermişti. Bu yağmalarda binlerce Tanzanyalı öldürülmüş ve yağma sebebiyle kontrolden çıkan ve düzensiz bir şekilde hareket eden Uganda ordusu kısa zamanda geri püskürtülmüştü. Muhalifler ve Tanzanya ordusu 10 Nisan 1979'da Uganda başkenti Kampala'ya kadar ilerlemiş ve yenildiğini anlayan Amin 11 Nisan'da askeri bir helikopterle ülkeden kaçmıştı. Önce Libya, sonra Irak, ardından Suudi Arabistan'a yerleşmiş, 2003 yılında 78 yaşındayken Cidde'de çoklu organ yetmezliğinden yaptıklarının hesabını vermeden ölmüştü.